Korkuyor musun yavrum? Korkma, korkma. Naile merhaba. Kemal merhaba. Elanur nasılsın? Milady, Emine Yıldız. Evet, bravo Emine, nasıl anladı huzursuz olduğunu? Tarçın huzursuz. Çünkü şu anda bahçıvan bahçede çim makinesiyle çimleri kesiyor. O çim makinesinin sesi çok korkutuyor Tarçın'ı. Huzursuz ediyor. O yüzden geldi kucağıma çıktı. Biraz sakinleşmesi lazım. Dilya nasılsın? İyi misin? Teşekkür ederim. Ben de iyiyim. Elanur, inşallah güzel haberlerimiz var tabii. Alketa, Emine, soluk soluğa, evet. Heyecanlı, çok heyecanlı. Tarçın korkma. Korkma, sana kimse bir şey yapamaz. Kimse sana bir şey yapamaz, korkma. Miki de burada. Miki merhaba. Almanya çok sıcak diyor Miki. Yapma ya. Bodrum biraz serinledi. Neden biliyor musunuz? İstanbul'da fırtına var herhalde. Marmara'da fırtına olduğu zaman Ege'ye, aşağıya, Bodrum'a da geliyor. Bodrum'da da hava biraz rüzgarlı. Melahat merhaba. Berrak selamlar. Teşekkür ederim. Sağ ol, sağ ol, sağ ol. Andrea, welcome. Hola, 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 amigo. Hola, amigo. Barıştılar Andrea. Dilya baştaki söz dikkatimi çekti diyor. Andrea, Zara Zurita, Naile İmen İstanbul'da, evet. Fırtına. Ruksara nasılsın? Emine Yıldız falan. Haskan. Naile. Banu Kavaş da burada. Teşekkür ederim. İyiyim. Sen? Güner Eliyava. Bilal abi, ben ne yapalım, beni Afram. Servin. Erhan geldi. Erhan usludur bugün Erhan. Servin içi sağlam. Berak Azak. Çiğdem. Çiğdem merhaba, nasılsın? Çok oldu görüşmeyeli Çiğdem. Çiğdem'le DM'den konuşuyoruz. DM'den mesajlaşıyoruz Çiğdem'le. Çiğdem çok heyecanlı. Yayını bekleyemiyor. Meryem merhaba. Nihal, Elanur. Peki Tarçın, müsaade et. Müsaade et Tarçın. Hadi bakalım, sen şöyle geç. Orada dur. Uslu uslu otur. Uslu uslu otur. Tamam, ben buradayım. Bir yere gitmiyorum. Korkuyor. Korkuyor. Korkma, korkma. Bir şey olmayacak. Korkma. Korkma, bir şey yok. Bugün böyle yapacağız. Evet. Delfina Di Marzio burada mı? Delfina Di Marzio. Delfina Di Marzio, Şili'den yeni özel üyem. Güney Amerika'dan yeni özel üyem. Delfina Di Marzio burada mı? Hoş geldin Delfina. Burada değilsin galiba ama Dilek Şenyurt burada mı, diğer özel üyem? Çok teşekkür ederim. Dünyanın her tarafından bizi izleyen sevgili arkadaşlarımıza, Vietnam'dan, işte Ukrayna'dan, Rusya'dan, Brezilya'dan, Meksika'dan, İtalya'dan, İspanya'dan, Litvanya'dan, Türkmenistan'dan, Arap ülkelerinden, Pakistan'dan, hatta Avustralya'dan bizi izleyen dostlarımıza, takipçilerimize çok teşekkür ediyorum. Onlardan biri Delfina Di Marzio, Güney Amerika'dan. Ta Güney Amerika'dan özel üyem olmak istedi. Teşekkür ederim. Özel üyem isteyen herkes olabiliyor arkadaşlar. Açıklamaya da, yani bu kanalımın, hesabımın açıklama kısmına da
nasıl özel üye olabileceğinizi madde madde sıraladım. Delfina da dün akşam sordu. Üye olmak istiyorum Bilal Bey dedi. YouTube'daki altyazılarda dünkü videonun. Ben de kendisine YouTube'dan öğrenip madde madde 3-4 madde zaten benim profil fotoğrafımın yanındaki katıl butonuna tıklıyorsun. Benim hesabıma geliyorsun. Benim YouTube sayfamı açıyorsun. Benim YouTube sayfamda profil fotoğrafımın yanındaki katıl butonuna tıklıyorsun. Sonradaki oradaki yönlendirmeleri takip ediyorsun. Son derece kolay. Özel üyelerimin ayrıcalıkları var. Onlara bir renkli rozet isimlerinin yanında yer alacak ve benimle sosyal medyada takipleşecekler. Onların her uygulamasında onlarla takipleşeceğim ve burada onların yorumlarını öncelikle okuyacağım, sorularını öncelikle cevaplandıracağım ve onlarla haftada 2 kere canlı yayın yapacağım. Gibi başka ayrıcalıkları da var. Dilerseniz süper chat ve süper etikette alabiliyorsunuz. Afra ve Mert barıştı arkadaşlar. Her geçen gün onlarla ilgili, onların barışmasıyla ilgili, onların birbirine olan sevgisiyle, aşkıyla ilgili hiç bitmediği konusunda bu sevginin, aşkın yeni gelişmeler oluyor. Onlardan birine de bugün ben tanık oldum ve biraz sonra o konuyu ayrıntısıyla konuşacağız arkadaşlar. Diğer hani soruyorsunuz ya o kız da Çanakkale'ye gitmiş falan. O kızla da hiçbir ilişkisi yok artık Mert Ramazan Demir'i. Bunu pek çok yerden teyit ettirdim. Birinci olarak bunu söylemek istiyorum. Mert Ramazan Demir'in o kızla ismini dahi söylemeye gerek yok artık. Hiçbir ilişkisi yok arkadaşlar. Peki boşanma kararı alan fenomen şarkıcı ve oyuncu Aleyna Dalveren kocasıyla iş insanı Fatih Erdem'le evlenmişti. Sadece 4 ay evli kalabildi. Aleyna evliliği sürdürmek istemedi ve gerçekten er ya da geç ortaya çıkacak gibi bir huyu vardır. Ortaya çıkmak gibi bir huyu vardır dedi. Hele ki onları saklayanların suratına tokat gibi inerse dedi. Demek ki adamın bir şeyini yakaladı ve boşanmak için mahkemeye başvurdu. Burada bizim için ilginç olan, sizlere sormak istediğim ayrıntı şu. Aleyna Dalveren demiş ki kocasına 5 kilo altınım var düğünde bana takılan. Onlar sende, onlara bana geri ver. Onları bana geri ver. 5 kilo altın takıldı bana düğünde. Onlar sende, onları bana geri ver. Peki bu düğünde takılan altınlar kimindir? Kimin hakkıdır? Yani hepsini istiyor Aleyna Dalveren. Bu Aleyna Dalveren kimdir diyenlere şunu söyleyeyim. Bugün ne giysem yarışması vardı televizyonlarda. Hatırlarsınız belki. Oradaki yarışmacılardan biriydi ve o yarışmayla çok tanındı. Yaklaşık 2 milyon takipçisi var. Fenomen kendisi. O yarışmadan sonra Arka Sokaklar ve Umutsuz Ev Kadınları dizilerinde oynadı. Ve bu boşanması, evliliğiyle de çok konuşulmuştu. O altınlar takılıyor. Devamlı altın takılıyor düğününde kadına. 5 kilo altın. O takılanlar onları bana geri ver diyor kocasına. Sizce düğünde takılan altınlar kimindir? Yapay zekaya soruyorum. O bilir. Yapay zeka, düğünde takılan altınlar kimindir? Sadun Akil merhaba. Düğünde takılan altınlar kimindir? Bu sorunun cevabı hem Türk Medeni Kanunu hem de Yargıtay kararları ışığında
netleşiyor. Bilal Bey diyor yapay zeka. Düğünde takılan ziynet eşyaları, altın bilezik, kolye kadına aittir. Kim taktı veya kimin tarafı olduğuna bakılmaksızın geçerlidir. Yani damadın akrabaları da taksa, gelinin akrabaları da taksa fark etmez. Bunlar kadının kişisel malı sayılır. Boşanma halinde kadının altınları kocada veya ailesinde kalmışsa kadın bunları geri isteyebilir. Yargıtay kararlarında kadının ziynet eşyaları iade edilmelidir şeklinde çok sayıda hüküm vardır. Kadınındır. Ver kadının altınlarını. Fatih Erdem kocası Aleyne Dalveren'in 5 kilo altınını ver. Vermezsen mahkeme kararıyla alır. Eğer satarsan da evine haciz gelir, arabana haciz gelir. Kadınları ezdiğiniz yeter artık. Kadının altınlarını ver. Elanur sinirlenme. Erhan çıktı yayından. Erhan gitti yayından gitti Erhan. Kendi istedi. Ne yazık ki Erhan uslu duran bir arkadaş değil. Duramıyor burada. Afra Saraçoğlu ve Mert Ramazan Demir, aman Allah'ım herkesi ne kadar çok mutlu ediyorlar. Bilal Özcan Official Instagram sayfamda, Instagram hesabımda paylaştığım son haberi gördünüz mü arkadaşlar? Mert Ramazan Demir ve Afra Saraçoğlu ile ilgili. Tuğba ben barıştıklarına inanmıyorum diyor. Elanur Sadun kadının malıdır diyor. Bak Sadun da öyle diyor. Kadınındır diyor. Naile Çiğdem, merhaba Çiğdem tekrar. Taçi Bey usludur. Fatma merhabalar canım. Umarım iyisinizdir. Umarım herkes iyidir. Hava serinledi ya, biraz böyle rüzgarlı ya, ben çok mutluyum. Tarçın ne istiyorsun? Bahçıvan çalışıyor oğlum, çalışmasın madem. Bahçeyi, otları kesiyor. Bahçıvanın makinasının gürültüsünden Tarçın çok huzursuz oluyor ve çok korkuyor. İşte bu heyecanı ondan. Tarçı Bey, beğen sayısı az arkadaşlar. Eğer beğeniyorsanız yayınlarımı lütfen beğen yapar mısınız? Çiğdem diyor ki ben barıştıklarına inanmıyorum diyenler diyor. Burada antiler diyor, Bilal abi diyor. Bizi karıştırmaya gelmişler diyor. Çiğdem yani tabii ki herkesi şey yapamayız, yaftalayamayız, herkesi suçlayamayız. İnsanların tabii kendi fikirleri olabilir, saygı duymak lazım. İlla herkes bizim gibi, senin gibi, benim gibi düşünecek diye bir şey söyleyemeyiz. O yüzden o arkadaşların da söylediklerini dinlememiz lazım. Her şey terbiye sınırları içinde, her şey medeni bir şekilde, arkadaşça, dostça olduktan sonra her türlü fikre, her türlü söyleme saygılı olmamız lazım. Bırak isteyen istediğini söylesin. Yıldız Çelik, Mert'e kalbi kırılmış Yıldız Çelik'in. Peki arkadaşlar, Aleyne Dalveren'in altınlarını iletin kendisine. Yani çok güzel bir haber. Çok sevindim. Bu FETÖ'nün 15 Temmuz darbesi vardı ya, darbe başaramadığı 15 Temmuz 2016'da Fethullah Gülen teröristinin yönettiği FETÖ suç örgütünün Türkiye'de bir darbe girişimi olmuştu. Ve o darbe girişimi sırasında Ankara Özel Kuvvetler Komutanlığı'nda darbeci generali vurup öldüren, ancak ne yazık ki sonra da şehit edilen Astsubay Ömer Halis Demir vardı. 15 Temmuz'un kahramanlarından. Onun kızı Teğmen oldu arkadaşlar. Astsubay Ömer Halis Demir şehitimizin kızı Elif Nur Halis Demir bugün diplomasını aldı törenle. Teğmen çıkanların arasında bugün Milli Savunma Üniversitesi'nden mezun olanların arasında Ömer Halis Demir şehidimizin kızı da var ve Teğmen oldu.
Babasının izinden gidiyor. O da silahlı kuvvetlerde görev yapacak. Tebrik ediyoruz kendisini. Teğmenlik diplomasını tebrik ediyoruz. Bu da güzel bir haber, mutlu bir haber. Babası da Allah'ın cennetine gitmiştir inşallah. Allah rahmet eylesin. Tüm şehitlerimize Allah rahmet eylesin. Evet, Ay Yıldız diyor ki Elanur, Mert resim atmaz diyor. Doğru söylüyor. Ay Yıldız doğru söylüyor. Ay Yıldız sen dün yoktun. Niye yoktun? Yıldız Çelik hakkında ne konuştunuz bilmiyorum, görmedim diyor. Aylin Başar, fanlardan bir resim gelmezse diyor. Onlar birbirini çok seviyor diyor Ruksara. Afrele Mert için söylüyorsun değil mi? Taçi Bey, güzel Taçi, tatlı Taçi, cici Taçi. Niye korkuyorsun? Çim makinesinden mi korkuyorsun? Başka zaman benim yanıma böyle gelmiyorsun ama çağırıyorum gelmiyorsun. Şimdi korktuğun için mi geliyorsun babaya? Dostlar, Beyza Nur, ya tartışmayın. Sizlerin hepiniz Afra ve Mert'i seviyorsunuz, inanıyorum. Niye tartışıyorsunuz? Ay Yıldız, evet konuşacağız. Ay Yıldız konuşacağız. Bu arada dostlar, orman yangınları Türkiye'de biraz azalır gibi oldu ama Fransa'dan ilginç bir haber geldi. Fransa'da da çok orman yangını oluyordu. Bu yaz olmuştu, oluyordu. Hatta geçen gün Türkiye'deki, Çanakkale'deki yangınlardan bahsederken Fransa'daki bir türlü baş edilemeyen orman yangınlarından da söz etmiştim. Şimdi Fransa polisi haftalardır iz sürüyordu. Fransa'daki Rhône eyaletindeki Brignaïs bölgesinde özellikle Garonne Nehri boyunca meydana gelen orman yangınlarının ardı arkasının kesilmemesini anlamaya çalışıyorlardı. Tamam, havaya, sıcak havalarda kuru otlar tutuşabiliyor filan ama peş peşe aynı bölge üzerinde uzayıp giden bir şerit boyunca, bir yol boyunca sanki her gün yeni yangınlar çıkması çok şüphe uyandırmıştı. Sonunda Fransa polisi ve jandarması ortak çalışmayla yangınları o bölgede yaşayan 58 yaşındaki bir insanın çıkardığını tespit ettiler. 58 yaşındaki o şüpheliyi sorguladılar. Jandarma, polis sorguladı ve itiraf etti adam. Yangınları çıkardığını itiraf etti. Görüyor musunuz? Nasıl bir hainliktir bu? Nasıl bir ülke düşmanlığıdır bu? Adam haftalardır orman yakıyormuş Fransa'da. Yangının birini söndürüyor. Uğraşıyorlar itfaiyeler ve tehlikeli boyutlardaymış bu yangınlar. Yerleşim yerlerini falan tehdit ediyormuş. Ormandaki kulübeler falan, evler yanıyormuş. Yani görüyor musunuz şu Fransa'daki hainin yaptığını? Bizde de bazı yangınları böyle kötü ruhlu, kötü insanların çıkardığı tespit edildi. Yani Elanur Miledi Gürcistan'dan yazıyor. Biliyorum, yorumlarından biliyorum Miledi'yi. Müsaade, kimsenin reklamını yapmıyorum ben ya. Naile İmanlı, sevdim seni Elanur diyor. Müsaade, kimsenin reklamını yapmıyorum ben. Ege merhaba, nasılsın abi diyor. Teşekkür ederim Ege, sen nasılsın, iyi misin? Dostluklar da arkadaşlıklar da oluşuyor sayfada. Elanur'la Naile ben de seni sevdim diye karşılıklı kalpleşiyorlar. Çok güzel. Evet arkadaşlar, yeni takipçilerimizin gelmesini bekliyorum. Biraz takipçi, biraz abonelerimizin çoğalmasını, şu anda canlı yayını izleyenlerin çoğalmasını bekliyorum ki Mert Afra konusunu herkes geldikten sonra anlatmak istiyorum. Sonra ben dinleyemedim, ben duyamadım abi diye DM'den ve yorumlardan yazıyorsunuz. Sormak istediklerinizi izleyip sorsanız çok daha iyi olur diye düşünüyorum. Kenan İmirzalıoğlu'nun
Eşinin doğum günü kutlamasını gördünüz mü, o pastayı? Pastanın üzerinde yazılanı okudunuz mu? Kenan İmirzalıoğlu bizim çok başarılı, çok sevdiğimiz bir aktörümüz. Yurt dışından beni takip edenler, yayınımızı izleyenler için böyle konuşuyorum ama onlar bizden iyi biliyorlar, öyle değil mi, oyuncularımızı? Eşi Sinem Kobal'ın 38. doğum gününü kutlarken pastanın üzerine şöyle yazdırmış: hem Harbi hem Barbie. Hani Barbie bebek var ya, hem Harbi hem Barbie. Sinem Kobal da Barbie bebek gibi sarışın güzel. Allah sahibine bağışlasın. İki güzel kızları var biliyorsunuz. Onların evliliği 14 Mayıs 2016'da, yani 9 sene önce gerçekleşmişti. Ayvalık'ta, Cunda Adası'nda güzel bir düğünle evlenmişlerdi. Ve birbirlerine hep aşıklar. Ne kadar güzel. 9 yıldır hep aynı sevgi ve saygı devam ediyor. Ünlülerin evlilikleri yürümez diyenler burada mı? El kaldırın bakayım. Ünlü çiftlerin evlilikleri yürümez diyenler. İşte yürüyor. Yürüyor. Kenan İmirzalıoğlu ile Sinem Kobal'ın evliliği ne kadar güzel yürüyor ve hiçbir bugüne kadar bir dedikodu, bir çapkınlık, bir aldatma, ihanet iddiası, hiçbir şey duymadık. Maşallah. Allah bozmasın. Taçi Bey, Taçi Bey, güzel bebek. Ünsüzleri bile yürümüyor Bilal Bey diyor. Yürümüyor. Taçi Bey, güzel bebek, tatlı bebek. Hadi hatta git. Bak abi bitirdi galiba. Ara verdi. Hadi git hatta. Hadi git. Evet, Kenan İmirzalıoğlu diyorduk. Kenan İmirzalıoğlu yeni bir diziye başlıyor. 7 yıl sonra. Arada biliyorsunuz 4-5 sene ATV'de Türkiye'nin en çok seyredilen yarışmasını, bilgi yarışmasını sundu. Neydi? Kim Milyoner Olmak İster miydi yarışmanın adı? O yarışmayı çok başarılı bir şekilde sundu ve şimdi tekrar özlediği setlere dönüyor. Dizisinin adı Abi. Aile bir imtihandır. Baş harfleri A, B, A, B, I. A, B, I, abi. ATV'de gösterilecek. Yönetmen Taylan biraderler oldu. Ailesiyle bağları kopmuş bir doktoru, bir cerrahı canlandıracak. Dizinin sloganı da şöyle: bu ellerle can almayacağım, can kurtaracağım. Ne 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 ne. Kenan İmirzalıoğlu Ağır abi. Ekim'de. Ekim'de ekranda olacak. Ekim'de televizyonlarda Kenan İmirzalıoğlu'nun dizisi başlayacak arkadaşlar. Ayşe Gök merhaba, nasılsın? Hoş geldin. Ay Yıldız evlilik yürümesi zor diyor. Ben kendimden biliyorum diyor. Ay Yıldız kaç yıllık evli kaldın? Ayrıldın mı? Boşandın mı? Zor ya. Bilal abi, Mehmet Üstündağ gazeteci Mert ve Afra'nın ilişkisi olmadığını söylüyor YouTube'da. Söylesin hayatım. Herkes bir şey söyler. Herkes bir şey söyler. Kimler neler neler söylüyor. Elanur İstanbul güzel yer. Orman yok eden tüm insanlığı yok etmiş olur diyor Sadun. Sadun ne kadar güzel söylüyorsun. Dilek Şenyurt geldi. Welcome Dilek Şenyurt. Dilek Şenyurt, Bilal Bey merhaba. Herkese selamlar, sevgiler. Avşa Adası'ndan biz burada uçuyoruz. Fırtına bütün deniz ulaşımı araçları iptal. Dilek Şenyurt benim özel abonem. Özel üyem Dilek Şenyurt. Kendisi Almanya Frankfurt'ta yaşıyor. Şu anda Türkiye'de tatilde. Avşa Adası'nda ailesiyle biz burada uçuyoruz diyor. Dilek, Allah korusun sizi. İşte sizin rüzgarınız buraya da geldi. İstanbul ve çevresinde hava rüzgarlı, fırtınalı, yağmurlu olduğu zaman Bodrum'da da hava sıcaklığı düşüyor. Bu yıllardır böyle. Kışın da ben burada kaldığım zamanlardan biliyorum. Yaz kış İstanbul'un iklimi Bodrum'u çok etkiliyor. Tabii ki sizin tatilde güneşli günler görmenizi isterim, dilerim ama yani buradaki bu rüzgar bana çok iyi geldi. Çünkü biz burada yanıyorduk Dilek. İnan bana yanıyorduk. Günlerdir pişiyorduk burada ya. Ne günleri ya.
Çok uzun zamandır, bir aydan fazla zamandır 45 dereceyi bulan. Hah bak geldi. Hadi abin geldi. Hadi abin geldi. Koş. Koş. Bu çok akıllı. Her şeyi anlıyor. Geldiler. Hadi geldiler. Koş. Geldiler. Hidayet. Hidayet. Gel. Haf. 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 Haf geldiler. Haf. Hadi koş. Ha 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 gidiyor. Hadi koş 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 seni çağırıyorlar. Gitti Tarçın gitti. Denizdeydi. Şebnem eşim ve oğlum Hidayet. Denizden geldiler. Kayınvalidem de geldi. Necla hoş geldin. Evet. Yani öyle. Dilek Şenyurt. Hoş geldin canım. Yayına hoş geldin. Afra ve Mert'le ilgili ilginç bir gelişme var. Onu paylaşacağım biraz sonra. Marmara bölgesi tabii ki Ege ve Güney bölgelerine göre bir nebze sıcaklık olarak daha düşük diyor Dilek Şenyurt. Evet Dilek. Türkiye'de sigara içme yaşı 13'e kadar düştü arkadaşlar. Ne olur içmeyin şu sigarayı. Sigara zehir ya. Sigara sağlığa çok zararlı. Öldürür sigara. Sigara akciğer kanseri yapıyor. Sigara koah hastalığı yapıyor. Nefes alamıyorsun. Sigara çok zararlı. Gençleri elektronik sigarayla kandırıyorlar özellikle. Hani o kokulu falan var ya, her türlü koku var elektronik sigarada. Elektronik sigaranın zararı yok diyorlar. Normal sigarayı içmeyin, bunun için bu sağlıklı diyorlar. Yalan. Sakın inanmayın. Elektronik sigarada çok daha fazla zehir var. Sakın içmeyin. Aklı başında vatandaşını düşünen ülkeler bu sigarayla mücadele ediyorlar. Mesela ben Japonya'ya gittim birkaç kere. Japonya bir zamanlar bundan 20 sene öncesine kadar dünyanın en çok sigara içen halkıydı Japonlar. Fakat çok güzel önlemler aldı Japonya devleti ve şu anda dünyanın en az sigara içen ülkeleri arasında Japonlar. Yani eskiden Tokyo'da mesela başkentinde Japonya'nın kırmızı ışıkta beklediğimiz zaman ki oralar çok kalabalık caddeler, New York'u düşünün, New York caddeleri gibi. Kırmızı ışıkta bir bekliyorsunuz, etrafınızda 100 kişi bir anda ve hepsinin sigara içtiğini düşünün. Yere izmaritleri atıyorlar. Yürümeye başladığınızda, yeşil yanıp da yürümeye başladığınızda gerinizde bir sürü izmarit yerde, sigara izmariti. Kırmızı ışıkta o beklediğiniz bir dakika içinde yerler böyle izmaritlerle dolup taşıyordu. Ve bundan 10 yıl önce gittiğimde ise Japonya'da şunu gördüm, çok hoşuma gitti ve şaşırdım. Kucaklarında iPad, 10 yıl değil, ben kaçta gittim? 2008'de gittim. Yani 16-17 yıl olmuş. Of, yıllar ne kadar çabuk geçiyor. 17 yıl önce gittiğimde ise kucaklarında laptop olan görevliler, boyunlarına askıyla asılı laptoplar, kaldırımlarda, o kalabalık kaldırımlarda yürüyorlar. Önlerine çıkan sigara içen birini gördükleri zaman yolda, kaldırımda durdurup ceza yazıyorlar. Para cezası. Evine gidiyor, ödeyecek. Bu caydırıcı önlemlerden biriydi. Sigara içenleri çok değersiz bir insan gibi gösteriyorlar halka. Mesela her yerde sigara içmek yasak ya, kapalı alanlarda, açık alanlarda da yasak. Pek çok ülkede de yasak artık. Japonlar dışarıda açık alanda sigara içmek isteyene ne yapıyordu? Eskiden restoranların önünde, otellerin önünde falan ilk başlarda içiliyorlardı. Şimdi otobüs durakları kadar dar alan, otobüs duraklarının 1/4 falan kadar dar bir alan, kapalı bir alan, bacası var 2 tane, 3 tane, duman çıksın diye. O alanların içinde, kapalı alanların içinde tıkışıyorsunuz. Sıkış tıkış sigara ancak orada içebiliyorsunuz. İçeri girmeniz şart. Eğer kalabalıksa giremiyorsanız dışarıda kuyrukta bekliyorsunuz. İçeri girmeden sigara içemezsiniz. Orada görevli bekliyor.
dışarıda sigara içen olursa para cezası. Yani ağır para cezası. Şimdi mesela Yeni Zelanda şöyle bir önlem aldı. 2008 yılından sonra doğanların ömür boyu sigara satın almasını yasakladı. Yani yeni nesille, genç nesile sigaradan soğutmak için. Kanada sigara paketlerinin yanı sıra sigara paketlerinin üzerinde öldürür yazıyor ya, sağlığa zararlıdır. Tek tek sigaraların üzerine yazıyor bunu Kanada. Tek tek her sigaranın üzerine sağlığa zararlıdır, öldürür yazısı basan ilk ülke oldu Kanada. İngiltere 2009 yılı sonrası doğanlara sigara satışının yasaklanmasını, ömür boyu yasaklanmasını planlıyor. Tıpkı Yeni Zelanda gibi. Sigara sağlığa zararlıdır. Bizde de Artvin şehri pilot bölge ilan edildi, pilot şehir ilan edildi. Sigarasız şehir. Kapalı açık her yerde sigara içmek yasaklandı Artvin'de. Her yerde. Bilmiyorum nerede içeceksiniz Artvinler, nasıl içeceksiniz? Mesela ben Los Angeles'tayken arkadaşlar, bundan 20 sene evvel oraya bir gittiğimde Los Angeles'a Muzaffer Tema, ünlü aktör, onun Hawaii'li bir eşi var. Sohbet ediyoruz. Gönül yazar, ben, o Hawaii'li hanım. Şöyle söylemişti. Muzaffer abi de rahmetli oldu. Şöyle söylemişti. Bilal Bey demişti. Amerikalılar şöyle bir karar aldılar insanları sigaradan uzaklaştırmak için. Orada eyalet kanunlar değişiyor. Los Angeles'ta artık evin içinde de sigara içmek yasak. Kendi evinde de sigara içemiyorsun. Aile fertlerinden ya da komşulardan biri seni şikayet ederse çok ağır cezası var. Para cezası var. Birkaç kere tekrarlarsan hapse de giriyorsun. Peki dedim, çıksın balkonda içsin. Hayır, balkonda da içemez. O da yasak. Bahçede içsin, yasak. İçemez. Görüyor musunuz? Nerede içecek? Ancak devletin gösterdiği yerde içecek. Gidecek izbe bir yerde, işte kulübe gibi bir yer yapmışlar sigara içenler için. Orada sıraya girecek, bekleyecek. Yani Nihal Sapanlı, hoş geldin. Abone sayımız, bizi izleyen arkadaşlar, herkes gelsin diye bekliyorum. Dilek Şenyurt, burada mısın Dilek? Ne zaman döneceksin Almanya'ya Dilek? Ne zaman bitiyor tatil? Özel abonem Dilek Şenyurt, burada mısın? Ha, burada Dilek Şenyurt burada. Dilek, ne zaman bitiyor tatil? Ne zaman döneceksin? On gün daha var. Oho, çok iyi ya. Çok iyi ya. Çok iyi. Dinlen. İnşallah senin orada havalar düzelir de denize girersin. Rüzgar fırtına azalır inşallah. Evet arkadaşlar, Mert Ramazan Demir ve Afra Saraçoğlu'yu soruyorsunuz. Mert Ramazan Demir ve Afra Saraçoğlu ile ilgili. Ama artık 6 ay burada, 6 ay Türkiye'de. 6 ay Frankfurt'ta, 6 ay Türkiye'de olacaksınız, öyle mi? Almanya'da 6 ay, Türkiye'de 6 ay. Hayırlısı. İnşallah Dilek. İnşallah. Afra Saraçoğlu'nun eşsiz yeteneğinden size bahsetmiştim. Bundan 4-5 gün önce, hatırlıyor musunuz? Brezilya'da bir öğrencinin test konusu olduğunu, Afra Saraçoğlu'nun 3-4 gün önce bahsetmiştim. Burada sizlere uzun uzun anlatmıştım. Ve 2 gündür de bu benim sizlere anlattığım haber her yerde. Herkes bu konuyu yazıyor. Dilek Şenyurt diyor ki yine de memleketin bir başka diyor. Evet, yine de Türkiye'miz bir başka Dilek, haklısın. Ve Brezilya'da Güzel Sanatlar Fakültesi öğrencisinin sınav
ödevi için 2019 yılında yayınlanan Kardeş Çocukları dizisindeki hafızalara kazınan o kömürlük sahnesindeki Afra Saraçoğlu performansını seçip anlattığını burada söylemiştim ve o öğrencinin hazırladığı Afra'nın oyunculuğuyla ilgili analiz raporu dersin hocasının, profesörün seçtiği en iyi 3 çalışma arasına girmişti. Üstelik Profesör Afra Saraçoğlu'nun performansını izlediği zaman bu çocuktan Afra'nın oynadığı diğer bazı dizilerin de görüntülerini, videolarını istemiş. O da diğerlerini de vermiş. Hoca hepsini seyretmiş ve Afra Saraçoğlu'nun performansından o kadar etkilenmiş ki derslerde Afra'nın mimik ve oyunculuk tekniklerini anlatırken devamlı derslerde oyunculuk mimiklerini, tekniklerini anlatırken, genel olarak oyunculuktan bahsederken Afra'nın performansını, Afra Saraçoğlu'nun sahnelerini örnek göstermiş öğrencilere. Ve Afra Saraçoğlu Romanya'da da, Brezilya'da da bu gelişmeyle, bu herkes tarafından duyulmuş tabii, kulaktan kulağa, fanlar sizin gibi sosyal medyada da yazınca Brezilya basını, Brezilya televizyonları da bu konuyu haber yapmışlar. Ne kadar güzel. Bugün Yalı Çapkını'ndaki çok sevdiğimiz, en çok kim seviyor bakayım? Seyran'ın doğum günü. Bugün Seyran'ın 22 yaşında arkadaşlar. 15 Ağustos 2003 doğumluydu Seyran. Afra Saraçoğlu'nun canlandırdığı Seyran. Hiçbiriniz kutlamadınız. Ne biçim aframcısınız? Ne biçim aficisiniz siz? Bakın benden duyuyorsunuz. Hiç haberiniz yoktu. Bugün Yalı Çapkını'ndaki Seyran'ın doğum günü arkadaşlar. Seyran bugün 22 yaşına bastı. Evet. Ferit kutladı Seyran'ın doğum gününü. Sizler uyuyun. Afra evet. Ben kutladım diyor Çiğdem Gülseren. Naile diyor ki pasta kestik diyor. Kesin tabii canım. Çiğdem Aslan Argun el sallıyor. Peki arkadaşlar, ve Mert Ramazan Demir'in öyle bir şey yokmuş dediği, öyle bir şey yok dediği zaman Mert Ramazan Demir kendisine soru soran muhabirlere 2 kez kendisini arabadan inip yapım şirketine girerken, bir de arabanın içine bindiği zaman 2 ayrı videoda son 1 hafta içinde o öpüştüğünüz kız o arkadaşınız diye soru soran muhabirlere öyle bir şey yok dediğinde Mert Ramazan Demir haklıymış arkadaşlar. O kızla Mert Ramazan Demir'in ilişkisi sona erdi, bitti. Bunu ben de doğrulattım. Bana da bu bilgi geldi. Yani çok emin kaynaktan doğrulandı bu bilgi. Mert Ramazan Demir'in aklı, kalbi, mantığı, fikri, her şeyi Afra Saraçoğlu'ndaymış arkadaşlar. Sevgili Onur Akay, Afra Saraçoğlu'nun Mert Ramazan Demir tarafından arandığını ve aralarında sıcak bir konuşma geçtiğini, sonra da Mert'in onun yanına gittiğini söylediğinde, barışma haberini verdiğinde hepimiz çok sevinmiştik. Hepimiz çok sevinmiştik ve Mert Afra Saraçoğlu'nu unutamadığı için, ondan kopamadığı için, aklı fikri onda olduğu için onunla barışma peşindeydi. Daha evvelden de aramıştı. Hatta ilk aradığında Mert ulaşamamıştı. Afra telefonları açmamıştı. Sonra açmıştı ve köpeğini özlediğini, Nagi'yi özlediğini, Nagiş'i özlediğini söylemişti Mert. Afi de ona ben de senin köpekleri özledim demişti. Sonra da işte bu barışmaya kadar süren bir durum yaşamıştık arkadaşlar ve çok sevinmiştik. Diyorlar ki
Diyorlar ki ne barışması ya? Nereden çıkarıyorsunuz barışmayı? Hani ispat edin. Niye fotoğraf yok yan yana? İspat edin. Bunun ispatı lazım. Biz inanmıyoruz, biz güvenmiyoruz filan falan. Biz Mert'e de inanmıyoruz. Güvenmiyoruz. Afra niye affetsin? Öyle diyorlar değil mi arkadaşlar? Aa, Nelida geldi. Nelida. Hola amigo. Un gran abrazo maestro Bilal. Argentina estamos. Ya Arjantin'den ne kadar çok izleyicimiz var arkadaşlar. Esma Eken. Bonjour Bilal diyor. Fransa'dan Dupi. Lydia Dupi. Fransa'dan. Merhaba. Bonjour. Bonjour Lydia. Nale İmanlı. Feyza Şahin. Evet, ispat edin diyorlar. Peki ispatı geliyor. Hazır mısınız? Hüseyin aleykümselam. İspatı geliyor. Hazır mısınız? Bundan 1,5 sene evvel Mert Ramazan Demir'in doğum gününde Afra Saraçoğlu'nu Şile'ye götürmüştü. Şile'de kim oturuyor? Mert Ramazan Demir'in annesi babası oturuyor. Ailesi oturuyor. Afra Saraçoğlu sevgilisini ailesinin yanına götürmüştü. Mutabık mıyız? Mert Ramazan Demir Afra Saraçoğlu'nu ailesinin yanına götürmüştü. Ve Şile'ye gittiklerinde fotoğraflar çekmişlerdi. Afra Saraçoğlu Mert Ramazan Demir'in kırlarda koşarken bir fotoğrafını çekmişti ve onu Afra Saraçoğlu paylaşmıştı. O paylaşımına "İyi ki doğdun can partner, kuzum Mert" yazmıştı. Kuzum Mert ve yanına kuzu emojisi koymuştu. Ve Mert Ramazan Demir'i de etiketlemişti. Bu yayınlandı zaten, biliyorsunuz, hatırlayanınız vardır. Ve Mert de onu alıp, o fotoğrafı alıp içindeki Afra'nın yazısıyla beraber, etiketiyle beraber post yapmıştı. Hatırladınız mı? Peki Mert Ramazan Demir'in çekilmiş binlerce fotoğrafı var. Hemfikir miyiz? Mert Ramazan Demir'in şöhret olduktan sonra son 5 senedir, 3 senedir çekilmiş binlerce, kendisinin de beğendiği, onların içinden yüzlerce fotoğrafı var. Hemfikir miyiz? Hemfikiriz. Peki Mert Ramazan Demir geçen gün sayfasında, Instagram hesabında değişiklikler yaptı. Bazı fotoğrafları kaldırdı ve pipisini değiştirdi. Yani profil picture'ını İngilizce PP diyor kızlar, gençler değiştirdi. Profil fotoğrafını değiştirdi. Binlerce yeni fotoğrafı var. Son 3 senede çekilmiş, 5 senede çekilmiş. İçinde beğendiği yüzlercesi var. Hemfikiriz, demin öyle dediniz, hemfikiriz dediniz. Neden Afra Saraçoğlu'nun kuzum Mert diye kendisini çektiği, Şili'ye annesine babasına götürdüğü zaman çektiği fotoğrafı, profil fotoğrafı yaptı? Neden yaptı? Neden yaptı? Söyleyin bana, barışmadılarsa neden Afra Saraçoğlu'nun çektiği, bütün Türkiye'nin bildiği, onun aralarındaki aşkın en yoğun olduğu günlerde çekilen o fotoğrafı, kuzum Mert diye Afra'nın altyazıyla paylaştığı fotoğrafı profil fotoğrafı yaptı? Onların aşkı bitmez. Onların sevdası bitmez. Öyle lafla falan bitiremezsiniz. Elbette onların da sorumlu oldukları insanlar var, sorumlu oldukları kurumlar var. Siz istiyorsunuz ki normal iki genç gibi dışarıdaki, üniversitedeki ya da bir iş yerindeki ya da sokaktaki iki seven genç gibi el ele fotoğraf versinler. İşte bunun bir sürü hesabı, kitabı var arkadaşlar. Bir sürü şeyi düşünmek, planlamak, ona göre hareket etmek zorundalar. Her şeyin bir zamanı var. Şimdi şunu kabul etmek ve eğer onların iyiliğini düşünüyorsanız bununla yetinmek lazım. Onlar birbirlerine tekrar döndüler. Ama şu süreç çok önemli. Yeniden birbirine karşı güven duyma. Yani Afra'nın öyle bir sıkıntısı yok da Mert'ten
Mert'in öyle bir sıkıntısı yok da Afra'ya güvenecek elbette. Afra hiçbir yanlış yapmadı ona. Ama Afra'da o güven problemi olabilir belki. Gerçi olsaydı barışmazdı. Olsaydı barışmazdı. Mert çünkü ona izah etti. Yani o kızın bir PR çalışması olduğunu, o kızla buluşmasının bir PR çalışması olduğunu. Afra çok zeki bir kız. Herkesten daha zeki Afra. Afra'nın yaptığı esprileri falan görmüyor musunuz gazetecilere? Nasıl akıl oyunları yapıyor iki laf arasında. Kendisi de şaşkın şaşkın gülüyor. Kendisi kendi kendine şaşırıyormuş gibi yapıyor Afra. Ne kadar zeki bir kız. Ne kadar tatlı bir surat yapıyor. Ya o mimikleri yapan kız, o şeydeki, o kömürlük sahnesindeki mimikleri falan seyrettiniz değil mi? Oynadıkları oyun, o dizilerde, oynadığı dizilerde o yüz hareketleri, o mimikleriyle muhteşem oynayan kız herkesten çok daha zekidir bence. Çok daha akıllıdır. Yani dolayısıyla Afra Saraçoğlu neyin ne olduğunu bilir ve kendisini asla kullandırmaz. Dilek Şenyurt ne yazdın? Sonra da ağlarız keşke dinleseydik deriz. Evet, vallahi Bilal hocam barışlar ya gerisi gelir diyor arkadaşlar. Bilal Bey Afra ile Mert'e kızgın olsa düşman olsa profiline o fotoğrafları kaldırırdı. Bilal Bey Afra Mert'e kızgın olsa kaldırırdı. Mert de kaldırmadı. Afra'nın annesi hala Mert'i takip ediyor. Buradaki antifanlar kafasında kuruyorlar. Evet yani diğer ünlülerin, diğer oyuncuların hayranları, takipçileri bizim yayınlarımızı da izliyorlar. Ne anlatacak Bilal Özcan diye ve kendi aralarında da bizim konuştuklarımızı paylaşıyorlar, değerlendiriyorlar. Olumsuzluk yaratarak kendi oyuncularına pay çıkarmaya çalışanlar oluyor. Bize zaman zaman geliyorlar. Arada fark ediyorum. Bir laf atıp seyrediyorlar. Ama bizim onlara takılmamamız, aldanmamamız lazım. Doğru bildiğimizi düşünmeye devam etmemiz ve yorumlamaya devam etmemiz lazım. Zaman her şeyin ilacı diyor Humay. Ahmedova, yaşayıp göreceğiz. Özlem Karayel, o yok. Özlem Karayel, o sorduğun kişi yok. Sorduğun kişi yok artık. Yok artık. Kendisi de zaten çevresine öyle diyormuş. Yok artık o kız. Dilek Şenyurt, o kız yok artık. O kız yok artık. O kızın Mert'le hiçbir ilgisi kalmadı. Zaten bir hataydı, bir yanlışlıktı o. PR olarak onu öne çıkarmak bile çok büyük bir yanlışlıktı. Bitti o. Kemal Bilal abi hayırlı olsun. Abone sayısını yazmış. Abone sayısı artıyor. Evet teşekkür ederim arkadaşlar desteğiniz için. Yani benden başka da magazin yayını yapan bir YouTube kanalı yok bildiğim kadarıyla. Ve doğruları söyleyen ve bu kadar da araştırıp doğruları konuşan, sadece magazin değil güncel haberlerden de sizleri bilgilendiren, elimden geldiği kadar sizleri aydınlatmaya çalışıyorum. Başka da bir magazin içerikli böyle yayın yapan birisi olduğunu zannetmiyorum. Haber yapan çok fazla var. Haber anlatan, baştan aşağı haber anlatan, spor anlatan çok fazla var. Ama magazin içerikli böyle 48 yıldır bu mesleği yapıp, magazin gazeteciliği yapıp da her gün, haftanın 7 günü canlı yayın yapan başka kimse bilmiyorum. Bir saate yakın şu anda 50 dakika oldu. Ve her günde yazı yazıyorum. Biraz sonra yine yazı yazacağım ve yayınlayacağım. bilalozcan.com web sitemde Afra ile Mert'i yazacağım. Okumanızı tavsiye ederim. bilalozcan.com web sitemdeki yazılarımı her gün okumanızı tavsiye ederim ve her gün saat 18'de burada canlı yayındayım inşallah Allah izin verirse. Yarın saat 18'de Onur Akay'la burada olacağız arkadaşlar. Canlı yayında olacağız. Sevgili Onur Akay, yazar ve ünlü sanatçı. Bekliyorum herkesi. Hepinizi bekliyoruz. Çok teşekkür ederim yayınıma katıldığınız için. İyi ki varsınız. Kendinize iyi bakın. Sevgiler. Bodrum'dan, rüzgarlı bir havadan.